Merhaba arkadaşlar, İğne Oyası ve El İşleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş basit ve oldukça güzel görünen bu lifi yapacağız. Lifimiz ajur ve haroşadan oluşuyor. Başka hiçbir işlem yok arkadaşlar. Yeni yapanların bile kolaylıkla yapabileceği tarzda bir model. Yani özellikle yeni yapanlar çok mesaj attı. Biz yaptığınız zor modelleri yapamıyoruz. Daha basit modeller, sadece ajur ve haroşa olan çalışmalar yapın diye. Bu modeli de birkaç model daha bu şekilde çalışacağım sizler için. Oldukça basit ve güzel bir model oldu. Modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Eğer videomu beğenip yorum yaparsanız videomun birçok kişiye ulaşmasında bana yardımcı olursunuz. Teşekkür butonuna basarak bana destek verebilirsiniz. Şimdi bu güzel modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. 5 ilmek atarak başladım ve bunu hemen bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Birkaç sıra haroşam oluşuncaya dek öreceğim bunu. Tekrar ön yüze geldim. Beş ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geldim. Yine bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar arka yüzdeyim. Tekrar ön yüzdeyim. Yine bütün ilmeklerimi örüyorum. Yine bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bakın. Şu ilk başladığımız yeri de, yani şu ilk sıramızda sayarsak ilmek attığımız kısmı 2, 4 ve 5 tane haroşa sıramız oluşmuş oluyor arkadaşlar. Burada hemen ben kenar modellerim biraz daha küçük dursun istediğim için bakın bu şekilde ilk ilmeğimin içine girdim ve içinden ilmeğimi alarak sol şişime aktarıyorum. Dediğim gibi ben biraz daha kenar modelim küçük dursun istediğim için 4 ilmek atacağım. Alt kısmı tek sayı başlamamız gerektiği için 5 ile başladım. Ama kenar modelim küçük dursun istiyorum. Bakın 4 ilmek ördüm. Aradaki 5 ilmeğimi de örüyorum. Arka yüzü çevirdim. Buradan da yine ilk ilmeğimin içine girerek ipimi alıp çıkarıyorum ve sol şişime bir ilmek arttırıyorum.
Aynı şekilde ilmeğimi çıkarmadan son yaptığım ilmeğin içinden de ipimi geçirerek bir arttırma daha yaptım. 3 ve 4. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüp ön yüze geçiyorum. Evet, ön yüze geçtim. Yine ilk ilmeğimi ben örmeden alıyorum genelde. Kenar modelimin 3 ilmeğini örüyorum. Toplamda kenar modelim 4 ilmekti. 4 ilmeğimi ördüm, doluyorum ve aradaki 5 ilmeğimi örüyorum. Lifimiz 5 ilmekle başlamış oldu arkadaşlar. Beş ilmeğimi de ördükten sonra tekrar doluyorum. Bu şekilde tekrar arka yüzü çeviriyorum ve bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. İlk ilmeğimi yine ben örmeden alıyorum. Tekrar ön yüze geçtim. Bakın şu başladığımız sırayla birlikte 1 2 ve 3 diş haroşamız oluştu. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve 4 ilmeğimi ördüm, doluyorum. Aradaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar 4 ilmeğim kalınca dolamamı yapıp 4 ilmeğimi de örüyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzden bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ve tekrar ön yüze geçtim. Bakın 1 2 3 ve 4 tane 4 diş haroşam oluşuncaya kadar ördüm. Ben bu modeli çok büyük sevmiyorum arkadaşlar. 5 diş yapınca benim için büyük oluyor. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 4 diş haroşam olunca 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum ve tekrar ilmeğimi soldaki şişime alıp yine sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra kenar modelimin 4. ilmeğini de örüyorum. Bu şekilde. Tekrar doladım. 1 2 aradaki ilmeklerimiz sürekli artıyor.
4 ilmeğim kalınca yine doladım. Ve arka yüze geçtim. Buradan da yine 2 ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Tekrar kestiğim ilmeği de sol şişimi alıp yine sıradaki 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Daha sonra bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüp tekrar ön yüze geçiyorum. Tekrar ön yüze geldim. Bakın kenar modelim bu şekilde. Daha küçük ve çıtı pıtı duruyor. Ben biraz daha küçük seviyorum bu kenar modelini. Aksi takdirde yani 5 tane ilmek başlayınca ve 5 sıra örünce çok kaba durduğunu düşünüyorum. Şimdi burada ilk kenar modelimi bitirdim. İlk ilmeğimin içine girerek bir ilmek alıyorum ve şişimin üzerine geçiriyorum. Tekrar bir ilmek daha son yaptığım ilmeğin içinden alarak bir arttırma daha yapıyorum ve 4 ilmeğe çıkmış oluyor kenar modelim. 4 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Doladım. Yine aradaki ilmeklerimi örüyorum. Kenar modelimi eksilttiğim için 2 ilmeğim kalınca dolamamı yapıp 2 ilmeğimi de örüyorum. Bu şekilde. Tekrar arka yüze çevirdim. Arka yüzden de buradaki kenar modelimi bu şekilde son ilmeğimin yani ilk ilmeğimin içine girerek bir ilmek alıp çıkarıp sol şişime takıyorum. Tekrar son yaptığımın içinden de bir ilmek alarak kenar modelimi yine 4'e tamamlamış oluyorum. Kalan ilmeklerimin tümünü haroşa olarak örüp ön yüze geçiyorum. Tekrar ön yüze geçtim. Yine bu son arttırmış olduğum kenar modellerimde 4 diş haroşa oluncaya kadar aynı şekilde 4 ilmeğimi öreceğim. Daha sonra 4 ilmeği ördükten sonra sürekli dolama yapıyoruz. Burada da 4 ilmek kalınca dolamamızı yaparak lifimizi arttırıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu yine bir tane daha yaparak arttırayım. Aynı şekilde devam edecek zaten. Evet arkadaşlar, yine lifimi başladım. Başlangıç kısmı bir önceki videoda mevcut. Büyük bir ihtimalle videonun başına da eklerim arkadaşlar. Şimdi kenar modellerim 2'ye düştü. Ara kısımda toplamda 19 ilmeğim var. Ve ön yüzdeyim. Kenar modelime 4 ile başlamıştım bu lifte. Kenar modelimi arttırarak yine 4'e tamamlıyorum ve örüyorum. 4 ilmeğimi ördüm, doladım. 1 2 3 ve 4 ilmek ördüm. 4 ilmek ördüm, doladım. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestim ilmek 1 2 3 4 5 6 7 şöyle 8 ilmek ördüm. Yine 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum ve doladım. Daha sonra burada da yine 4 ilmeğim kalıyor. 1 2 3 ve 4.
Tekrar doladım ve kenar modelimin 2 ilmeğini örüyorum. Tekrar edelim arkadaşlar. 4 kenar ilmeğimi ördükten sonra doladım ve 4 ilmek ördüm. Haroşa olarak örüyoruz. 4 ilmeğimi ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kestiğim ilmekten sonra, yani kestiğim ilmekle şu iki ajurumun arasında toplamda 2, 4, 6, 8 ve 9 tane ilmeğim var. Burada da arkadaşlar yine, yani kestim, 2, 4, 6 ve 7 ilmek ördüm. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Daha sonra yine doladım ve yine 4 ilmeğim kaldı burada. 4 ilmeğimi örüp doladım ve kenar modelimin 2 ilmeğini ördüm. Bu şekilde arkadaşlar 4 kenar modelimizden sonra doladım ve 4 ilmek ördüm, doladım, kestim. 7 ilmek ördüm. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Şimdi arka yüze çeviriyorum. Yine buradan da kenar modelimin 2 ilmeğini arttırıyorum hemen. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum arka yüzde. Hemen hızlıca geçeceğim burayı, hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimiz haroşa. Tekrar ön yüze geldim arkadaşlar. Yine kenar modelimin ilk ilmeğini örmeden alıyorum. Kalan 3 ilmeğini de hemen örüyorum. Doladım, yine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek ördüm. Bakın ajurumun üstündeki ilmeğe kadar ördüm arkadaşlar. Toplamda 6 ilmeğim var. Dört kenar ilmeğimi ördüm, doladım. 2, 4 ve 6 ilmek ördüm. Doluyorum. Ve sıradaki 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Kestiğim ilmekten sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Bakın ajurumdan önceki 2 ilmeği birlikte kesip ördüm. Doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve yine 6 ilmek ördüm. Tekrar doladım. Kenar modelimin 4 ilmeğini örüyorum. Arka yüzü, hiçbir işlem yok arkadaşlar. Haroşa olarak örüp tekrar ön yüze gelelim. Ön yüzdeyim arkadaşlar. Yine kenar ilmeğimin, kenar modelimin ilk ilmeğini örmeden aldım. Kalan 3 ilmeğini örüyorum. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın ajurumun üstündeki ilmeği örünce 8 ilmeğim olmuş oldu. Doladım ve yine 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği, bakın ajurumdan önceki 2 ilmeği birlikte örüp
kesiyorum ve doladım. Yine kenar modelime kadar örüyorum. Yine 8 ilmek olacak arkadaşlar. 2 4 5 6 7 ve 8. 4 kenar ilmeğimden önce doluyorum ve kenar modelimin 4 ilmeğini örüyorum. Arka yüzde yine hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüp tekrar ön yüze devam edelim. Tekrar ön yüzeyim, kenar modelim burada kesme sırasına gelmiş arkadaşlar. 4 diş haroşa olunca kenar modelimi eksiltiyorum. Doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ilmek ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. 1 ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Tekrar doladım. Yine 10 ilmek öreceğim. Ve 10 ilmek ördüm, doladım. Kenar modelimin 4 ilmeğini örüyorum. Ve arka yüzde yine bu kenar modelimi de eksilteceğim. Bakın modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi arka yüzü haroşa olarak örüp tekrar ön yüze devam edelim. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar modelimi yine arttırdım. 4'e çıkardım, doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmek ördüm. Yine burada arkadaşlar sürekli ajurumuzun üstünü ördükten sonra dolamamızı yapıp kesme işlemi yapıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar orta kısımda 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği bu şekilde hepsini birlikte örerek kesiyorum. Bakın üçünün de içine giriyorum. Bu şekilde hepsini tek seferde kesiyorum. Tekrar doladım. Bakın 2 dolama yapacağımız için ortada üçlü bir kesme yapmış olduk. Tekrar doladım ve yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Tekrar doladım. Kenar modelimin 2 ilmeğini örüyorum ve arka yüze yine bu kenar modelimi de arttıracağım. Bütün ilmeklerimi arka yüzden haroşa örüp tekrar ön yüze geleceğim. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzeyiz. Bakın az önceki sırada üçlü kesmemizi yaptık. İlk üçgen ajurumuz oluşmuş oldu bu şekilde. Şimdi yine kenar modelimi ilk ilmeğini örmeden aldım. 3 ilmeğini örüyorum. Doladım. Bu sırada arkadaşlar hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Arka yüzden tekrar haroşa olarak örüp tekrar ön yüzde devam edeceğiz. Bakın hiçbir işlem yapmıyoruz. Hepsini haroşa olarak örüyoruz. Evet, ön yüzü haroşa olarak ördüm. Arka yüzden de örüp tekrar ön yüzle birlikte devam edelim arkadaşlar.
Tekrar ön yüzeyim arkadaşlar. Bir sıra önden haroşa ördüm. Arkayı da yine ördüm ve tekrar ön yüzeyim. Kenar modelimi ördüm. Yine bu sırada arkadaşlar bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Yine burada da hiçbir işlem yok. Önden haroşa olarak örüyorum. Arkayı da örüp tekrar ön yüzle birlikte devam edelim. Burada da hiçbir işlem yok dediğim gibi. Önü örüp tekrar arka yüzden de örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzeyim. 2 sıra haroşa ördük modelimizden sonra, bu üçgen ajurlarımızdan sonra 2 sıra haroşa ördük. Şimdi bakın kenar modelim 2'ye düştü. Doluyorum. 1 2 3 ve 4 ilmek ördüm, doladım. Yine 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Kestiğim ilmekten sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. 3 ilmek ördüm. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek ördüm. Yine 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Doladım. Tekrar 1 2 3 ve 4 ilmek ördüm. Kenar modelimin dolamasını yapıp yine kenar kutucukların 4 ilmeğini de örüyorum. Bu sırayı tekrar baştan alacağım. Burada yine 2 tane üçgen ajurlarımızı kurduk arkadaşlar. Tekrar anlatacağım. Kafanız karışırsa da geriye alarak izleyebilirsiniz. Kenar modelimden sonra doladım. 4 ilmek ördüm. 4 ilmekten sonra dolayıp 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Daha sonra 2 4 6 7 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Tekrar doladım. Burada arkadaşlar bakın, şu dolamalarımızla birlikte toplamda şu iki dolamamızın arasında 2 4 6 8 ve 9 ilmeğimiz var. Bu üçgen ajurlarımız 11 ilmekten oluşuyor. Burada kesip doladıktan sonra arada 1 2 ve 3 ilmek ördüm. 3 ilmek örüp doladım. Tekrar 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Daha sonra yine 2 4 6 7 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte kesip ördüm, doladım ve yine 4 ilmek örüp kenar modelimin dolamasını yapıp 4 ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde yine hiçbir işlem yok. Arka yüzü haroşa olarak örelim. Daha sonra ön yüze gelip tekrar ikinci ajurumuzu da birlikte kuralım arkadaşlar. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar modelimin ilmeklerini yine 4'e tamamladım. Doluyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek ördüm. Bakın son ajurumun üstündeki ilmeğini ördüm. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Daha sonra yine 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği, yani bakın ajurumdan önceki 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Doladım. 1 2 3 4 ve 5 ilmek ördüm. Yine ajurumun üstündeki ilmeği örünce doluyorum ve 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Yine 1 2 3 4 ve 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yani ajurumdan önceki 2 ilmeği birlikte kesip örmüş oluyorum. Tekrar dolayıp
1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kenar dolamamı yapıp kenar modelimin 2 ilmeğini örüyorum. Yine kenar modelimi buradan 4'e tamamlayacağım. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Hepsini haroşa olarak örüp tekrar ön yüzde birlikte devam edelim. Tekrar ön yüzeyim. Kenar modelimin 4 ilmeğini örüyorum. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmeğimi ördüm. Yani ajurumun üzerindeki ilmeği ördüm. Doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yani bakın ajurumdan önceki 2 ilmeği kestim. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek ördüm. Bakın ajurumun üzerindeki ilmeği de örünce doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Tekrar 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Doladım. Yine 8 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Dolamamı yapıp kenar modelimin 4 ilmeğini de örüyorum. Arka yüzde hiçbir işlem yok arkadaşlar. Aynı şekilde modelimiz devam edecek. Bakın burada 4 ilmekle başladık. Üçgenimizin ara kısmını 11 ilmek toplamda arkadaşlar bu üçgenlerimiz. Ara kısmı daralırken şu kenar ve ortadaki ilmeklerimizin sayısı artıyor. Yine arka yüzden dümdüz örüp yani haroşa olarak örüp ön yüze gelelim. Bu modelin bitimine kadar göstereceğim. Tekrar ön yüzeyim. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Oldukça basit. Yeni yapanların hemen rahatlıkla yapabileceği bir model. Yine kenar modelimi ördüm. 4 ilmeğimi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ilmek ördüm. Az önceki sırada 8 ilmekti arkadaşlar ajurumuza kadar. Şimdi 10 ilmek ördüm. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. 1 ilmek ördüm. Tekrar sıradaki 2 ilmeği yani ajurumdan önceki 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek ördüm. Doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Tekrar 1 ilmek örüp sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Doladım ve yine 10 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Kenar dolamamı yapıp kenar modelimin 4 ilmeğini de örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arka yüzde sürekli söylüyorum. Hiçbir işlem yok. Bu modelimizde arka yüzde hiçbir işlem yapmadan haroşayı siz ters örüyorsanız ters şekilde öreceksiniz. Benim gibi düz olarak haroşa yapıyorsanız bütün ilmeklerinizi aynı
şekilde düz olarak öreceksiniz. Arka yüze hiçbir işlem yok arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Yine arka yüzü bitirip tekrar ön yüze devam edelim. Tekrar ön yüzeyim, kenar modelimi eksilttim ve dolamamı yapıp yine az önceki sırada 10 ilmek örmüştüm. Burada arkadaşlar 12 ilmek öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Zaten ajurunuzun üstünü ördükten sonra dolmamızı yapıp bakın burada üçlü kesme yapacağımız, yani üçgenimizin son sırasındayız. Üçgenimizi kapatıyoruz. 3 ilmeğimizi birlikte örerek bu şekilde kesiyoruz. Tekrar dolmamı yapıp 1 2 3 4 5, burada da 11 ilmeğimiz olacak arkadaşlar. 6 7 8 9 10 ve bakın ajurumun üzerine geldiğimde 11. ilmeğimi örmüş oldum. Tekrar doladığım buradaki 3 ilmeğimi de birlikte örerek üçgenimi kapatıyorum. Ve tekrar dolamamı yaptım. Yine 12 ilmeğim var. Bunları da örüyorum. Kenar modelinden önce dolamamı yapıp kenar modelimin 4 ilmeğini de örüyorum. Yine arka yüzde hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüp ön yüze geliyorum arkadaşlar. Ön yüzdeyim arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde ilerledi. Yeni yapanlar için yaptığım bir model oldu. Umarım hepiniz kolaylıkla yaparsınız arkadaşlar. Bu modelle hepinizin öğrenebileceğine inanıyorum. Şimdi yine kenar modelimin 4 ilmeğini ördüm, doluyorum. Modelimiz bitti. Son üçlü kesmeden sonra arkadaşlar arka yüzü ördük geldik. Şimdi bütün ilmeklerimi haroşa olarak bir sıra örüyorum buradan. Aynı şekilde 2 sıra yapıyorduk. Altta diğer modelimizden, yani ilk üçgenimizi kurduktan sonra aynı işlemi yaptık. Yine burada da her model bitiminde 2 sıra hiçbir işlem yapmadan düz örüyoruz arkadaşlar. Yani bir sıra ön yüzü ördüm, arka yüzü de ördüm bir sıra. Daha sonra tekrar ön yüze geliyorum, ön yüzü ördüm, tekrar arka yüzü ördüm, ikinci sıra. Bu şekilde 2 sıra yapıyoruz. Daha sonra üçüncü, yani 3 tane üçgen modelin kurulumunu da göstereceğim. Daha sonrasını kendiniz videoyu geriye alarak devam edeceksiniz arkadaşlar. Yeni yapanlar için elimden geldiğince basit ve kolay bir model seçtim. Elimden geldiğince yine detaylı anlatmaya çalıştım. Umarım hepiniz rahatlıkla yaparsınız arkadaşlar. Hepiniz bana Instagram'dan daha basit modeller yapmamı söylediniz, yazdınız. Sizlerin istekleri doğrultusunda yaptım bu modeli de. Arka yüze geldim. Yine kenar modelimin ilmeklerini arttırdım. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum.
Bir sıra önden düz, arkadan düz ördüm arkadaşlar. Şimdi tekrar bu sırada da 4 kenar ilmeğimi ördüm, doluyorum. Yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Doladım yine. Kenar modelime gelmeden önce ve arka yüze geçiyorum. Arka yüzden de yine hiçbir işlem yok. Hepsini düz örüp ön yüze 3. modelimizin ilk ajurlarını yapacağız arkadaşlar. Bu sırayı da bitirelim. Ön yüzde modelimizin kurulumunu yapalım ve daha sonra lifimizi yarısına gelinceye kadar örüp yarısından, yani kesme işlemine başlayacağımız sıraya kadar geleceğiz. Kesme işleminde yine birkaç sırasını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki tane modelimizin olduğu kısmı da bitirdim ve iki sıra haroşa ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi üçüncü modelimizin ilk sırasına geçiyoruz. Kenar modelimin yine ilk ilmeğini örmeden aldım. 3 ilmeğini örüyorum. Doladım. 1 2 3 ve 4 ilmek ördüm. Doluyorum ve 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Tekrar doladım. 1 2 ve 3 ilmek ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Tekrar doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum.
doladım ve yine 1 2 3 ve 4 ilmek ördüm. Kenar modelimin 4 ilmeği kaldı. Dolamamı yapıp kenar modelimi örüyorum. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi 3. modelimizin de ilk sırasını yaptık. Bundan sonra modeli kendiniz büyütmek istediğiniz noktaya kadar büyüteceksiniz arkadaşlar. Kesme işleminde birlikte devam edeceğiz. Model kendini tekrar ediyor. Oldukça basit ilerleyen bir model arkadaşlar. Aynı şekilde devam edeceğiz. Sürekli yeni model kuruluşunda kenar modelinden sonra 4'er ilmeğimiz var arkadaşlar. Şu dolayıp kestik. 7 ilmek ördük. Daha sonra tekrar kesip doladık. Buradan sonra 3 ilmek örüyoruz. Diğer modeli daha sonra kuruyoruz. Aralardaki bu 3'er ilmeklerimiz artarken bu ajurlarımızın arasındaki ilmeklerimiz de eksiliyor arkadaşlar. Yine lifimizi büyütmek istediğimiz noktaya kadar getirelim. Kesme işleminin başladığı sırayı tekrar göstereceğim arkadaşlar. Kesme işleminde birlikte devam edeceğiz. Lifimin yarısına kadar geldim arkadaşlar. Toplamda 2, 4, 6 ve 8 tane bu üçgen ajurlarımızdan kurdum ben. Şimdi burada yine alt sıralarda gösterdiğim gibi bir sıra hiçbir işlem yapmadan haroşa olarak örüyoruz. Ben düz ördüğüm için düz örüyorum. Kenar ilmeklerimi ördüm, doluyorum. Bütün ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Ön yüzü bu şekilde arkadaşlar, hiçbir işlem yok. Bak, burada son modelimiz, yani büyütmek istediğiniz noktaya kadar büyüteceksiniz. Daha sonra bakın, ilk sırası bu düz ördüğümüz 2 sıra vardı. İlk sırasını örüyorum. Bu sırayı bu şekilde hiçbir işlem yapmadan örelim. Arka yüzden de yine bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüp tekrar ön yüze geldiğimizde birlikte devam edelim arkadaşlar. Buraları kısa geçip videoyu gereksiz uzatmak istemiyorum. Hiçbir işlem yok. Ön yüzü örüp arka yüzü örüp gelelim arkadaşlar. Son modelimiz bittikten sonra bir sıra haroşamızı ördük. Arka yüzü de örüp tekrar ön yüze geldim. Kenar modelimi 2'ye düşürdüm, doluyorum ve burada kesme işlemine başlıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Yine bu sırayı hiçbir işlem yapmadan haroşa olarak örüp yine arka yüzünü de örüyoruz. Kesme işlemine bu sırada başladık arkadaşlar. Şimdi bu sağ tarafta kestik. Yine sıra sonunda sol tarafta da keseceğiz. Arka yüzde de yine sağ ve sol kısımdan kesme işlemini yaparak tekrar ön yüze geleceğiz. Bu model bitimlerinde arada 2 sıra haroşa örgümüz vardı. Bu 2 sıranın bir sırasını lifimizin yarısına gelecek şekilde ayarladık arkadaşlar. Diğer bir sırasını da ikinci yarısına vererek bölüştürdük. Buradan sonrası yine aynı şekilde devam edecek. İstediğim şu, lifimizin diğer tarafında da şu kenardaki üçgenlerimizin ağızlarının açık kalması arkadaşlar. Orta kısmında bu şekilde baklava deseni oluşurken biz üçgenlerimizi üst üste yaptıkça arada baklava desenleri oluşuyor arkadaşlar. Bu desenlerimiz oluşurken kenar kısmında bakın şu şekilde açık kare görünümü. Zaten lifimizi şu şekilde tutarsak bir kare görüntüsü sıra sıra. Şimdi aynı şekilde üst tarafta da kenar kısmının aynı şekilde ilerlemesini istiyorum. Ama kolaylıkla yapabilmeniz için en basit şekilde anlatacağım. Yoksa buradan sonrasını yine bu ajurlarımızı B olarak, yani burada üçgen olarak yaptık. Üste
V ajur olarak yapabiliriz. Ama aynı şekilde devam etmenizi istediğim için, yani yeni yapanların da kolaylıkla yapabilmesi için aynı şekilde devam ettireceğim modelimi, değişiklik yapmadan. Elimden geldiğince basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada kesme işlemimizi yaptık. Şimdi bu sırayı dediğim gibi sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda kesme işlemini göstereceğim. Tekrar arka yüzde de yine bir kesme işlemi yapacağız, sağdan ve soldan. Sıra sonuna kadar gelip birlikte devam edelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın, kenar modelimin 4 ilmeğinden önce 2 ilmeğim var. Bu öndeki 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Doladığım ön yüzde olduğum için kenar modelimin 4 ilmeğini örüyorum. Arka yüze geçtim. Kenar modelimin eksiltme sırasındayım. 2 ilmeğimi eksiltiyorum hemen. Kenar modelimin 2 ilmeği kaldı. Doladığım ilmeği de örüyorum. Daha sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Arka yüzde de ilk kesme işlemimizi yaptık. Şimdi yine burayı da sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonunda şöyle arkadaşlar, şurada doladığım ilmekten önceki 2 ilmeği birlikte kesip öreceğim ve daha sonra doladığım ilmekle kenar modelimin 2 ilmeğini öreceğim. Tekrar ön yüzde birlikte lifimizin kapanış kısmında, yani kapanışa başladığımız sıradan itibaren ilk model kurulumunu birlikte yapacağız arkadaşlar. Şimdi burayı da yine aynı şekilde, hiçbir işlem yok. Haroşa olarak ben düz ördüğüm için bu şekilde düz örüyorum. Bu arka yüzü bu şekilde örüp son kısımda, yani sıra sonunda yine kesmemizi yapıp kenar modelimizi örüp tekrar ön yüzde birlikte devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kesme işlemimizin ilk sırasını bitirdik. Şimdi ön yüze geldim. Kenar modelimin 4 ilmeğini ördüm. Doluyorum ve ilk 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek örüyorum. 9 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Doladım. 1 2 3. Şurada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yani bundan sonrakiler için daha rahat yapabilmeniz adına arkadaşlar. Bakın, şu son buradaki üçgenimizin tam ortasındaki kısım ve kenarında biz burada 3 ilmek ayırıyorduk arkadaşlar. Şu dolamalarımızın arasında. Burada 3 tane ilmek örüyorduk sürekli. Bu 3 ilmekten önceki 2 ilmeği kesip doladım. Bundan sonra bu kısım bu şekilde devam edecek. Ayrıca bizim modelimizin bittiği sırada 12 tane ilmeğimiz oluyordu arkadaşlar. Şu an burada da bakın, kestiğim ilmek 1 2 3 4 6 8 10 ve doladığım ilmekle birlikte yine 12 ilmeğim var. Arka yüze geçince yine kesme işlemi yapacağım. Alt kısımda ilerleyen sayı, üst kısımda eksilecek arkadaşlar. Burada 4 ilmekle başlıyorduk ve 12 ilmeğe kadar çıkıyordu arkadaşlar son sıramızda. Üst kısımda da
12 ilmekle başlayıp 4 ilmekte modelimizin bittiği sıraya ulaşmış olacağız. Şimdi kenar modelimi ördükten sonra doladım, kestim. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte keserek ördüm, doladım ve 3 ilmek ördüm. Size bu detayları anlatmamın sebebi arkadaşlar, mantığını anlayıp daha sonra rahatça yapabilmeniz adına anlatıyorum. Yani bundan sonra hani ilk başlarda belki hemen model çıkaramazsınız ama mantığını anlamanız her zaman daha çok işinize yarayacaktır. Şimdi 3 ilmek ördüm. Tekrar altta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Burada yaptığımız işlem yine doladım, kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Yine 1, 2, 3 ilmek ördüm. Tekrar 3 ilmek ördüm, doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve yine 7 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm, doluyorum. 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum, doladım. Tekrar 3 ilmek örüyorum. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 7 ilmek. Yedi ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Doladım. Ve 3 ilmek örüyorum. Tekrar doladım. 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. 7 ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Doladım. 3 ilmek. Doladım. 2 ilmeği birlikte ör, kes. 7 ilmek ör. İki ilmeği yine birlikte örüp kesiyorum. Doladım. 3 ilmek. Doladım. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 7 ilmek. İki ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Doladım. Yine 1, 2, 3 ilmek. Doladım ve 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Burada da son kısımdaki, yani şu ilk başta yapmış olduğumuz modeli, yani burada yarım bir model yapıyoruz arkadaşlar. Bu yarım modelimizi kurmuş olduk şu anda. Daha sonra yine 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 2 ilmeği birlikte örüyorum. 10 doladım. 11. Bir de başta kesmiş olduğumuz ilmek vardı. Şu şekilde bakın, şurada doladığımız ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10. Şuradaki dolamamızı saymıyorduk, pardon, şuradaki dolamamızı sayıyorduk. Şurada doladığımız ilmeklerle bakın, şu ara kenar modelimizin dolaması ve şuradaki yarım modelimizle birlikte toplam, yani iki dolamamızı da sayarak 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Burada da yine aynı şekilde bakın. İlk dolamam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ve son dolamamla birlikte 13 tane ilmeğim var arkadaşlar. İki tarafta da aynı sayıdayız. Şimdi arka yüzde yine hiçbir işlem yok. Buradaki kenar modelimi arttırıyorum. Arka yüzü haroşa olarak örüyorduk biliyorsunuz. Kenar modelimi arttırdım. Doladığım ilmeği örüyorum ve iki ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Kesme işlemimize devam ediyoruz artık. Bundan sonra lifimizin ön ve arka yüzünde sağ ve sol kısımda doladığımız ilmekten önce ve sonra sürekli iki ilmeği birlikte örerek keseceğiz. Şimdi bundan sonra arkadaşlar, şimdi bu ilk modelimizi birlikte bitireceğiz. Arka yüzleri göstermeyeceğim. Arka yüzlerde hiçbir işlem yok zaten. Bütün ilmeklerimizi arka yüzden haroşa olarak örüp ön yüze geçiyoruz. Şimdi bu arka yüzü öreceğim ve ön yüzde devam edeceğiz. Arka yüzde de kesme işlemlerimiz başladı arkadaşlar. Hem ön hem de arka yüzden kesme işlemlerimizi sürekli devam ettiriyoruz lifimizin eksilmesi için. Şimdi de arka yüzleri dediğim gibi göstermeyeceğim. Kesme işlemlerinizi unutmayın. Ön yüze gelince yine birlikte devam edelim arkadaşlar. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar modelimin ilk ilmeğini örmeden aldım ve kalan ilmeklerini de örüyorum. Doladım ve ilk iki ilmeği yine birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek ördüm. Sıradaki iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek ördüm. Doladım ve iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek ördüm. Sıradaki iki ilmeği birlikte kesip örüyorum. Doladım ve yine 5 ilmek örüyorum. 3, 4 ve 5. Doladım. 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Doladım. Tekrar 5 ilmek. Doladım. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Tekrar 5 ilmek. 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Doladım. 5 ilmek. Doladım. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 5 ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Doladım. Tekrar 5 ilmek.
doladım. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 5 ilmek örüyorum. İki ilmeği kesip yine dolmamı yapıyorum. Doladım. 2 ilmeği birlikte örüp kestim. 5 ilmek örüyorum. Ajurumdan önceki 2 ilmeği kestim. Doladım. 1 2 3 4 5 tekrar doladım. Burada ajurumdan sonraki 2 ilmeği kesiyorum. 5 ilmek örüyorum. Zaten yarısına kadar gelince mantığını anlıyorsunuz arkadaşlar artık. Tekrar 5 ilmek örüyorum. Bu sırada dolamalarımızın arasında 5'er ilmeğimiz vardı. Kenar modeline bakın. Yine arada 5 ilmek ördüm. Doladığım ilmeği örmüş oldum. Son kısımdayım. Başka bir modelim yok. Doladığım ilmeği ördükten sonra doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 8 doladım ve kenar modelimin 4 ilmeğini örüyorum. Bu şekilde bakın buradaki şu ara kısımda yine üçgenlerimiz devam ediyor. Biz sadece bakın şuradan daha iyi anlarsınız. Burada üçgenimiz devam ediyor arkadaşlar. Biz sadece şu son kısımda sürekli bir yarım model devam ettirmiş oluyoruz. Bakın buradaki kısımda şöyle bir çarpı şekli gibi oluyor. Aslında hepsinde öyle. Bakın şurayı saymazsanız bu şekilde hepsi çarpı. Şöyle. Yani şurada yarım bir model devam ettiriyoruz arkadaşlar. Normalde model arttırırken şuradan da bu ajurumuzun devamını üçgen olacak şekilde başlıyorduk. Lifimizin kalan yarısında sadece bu köşe kısımda hep bir yarım model olacak her iki tarafta da. Bizim şuradaki aradaki üçgen modellerimiz aynı şekilde devam ediyor. Sadece şuradaki yarım modelimiz üst kısımda da lifimizin kenar kısmının aynı şekilde olmasını istediğim için bu şekilde yaptım. Evet, kesme işlemine başladık ve ikinci ajurumuzu da birlikte kurduk. Şimdi arka yüzden haroşamızı öreceğiz ve geleceğiz. Üçgen modelimiz 5 ajurdan oluşuyordu bildiğiniz gibi. Şimdi 5 ajuru yine birlikte devam ettireceğiz. Arka yüzü göstermiyorum. Kesme işlemlerinizi unutmayın arkadaşlar. İlk defa yapanlar için söylüyorum bunu. Elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Şimdi arka yüzü örüp ön yüze birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, arka yüzden örüp tekrar ön yüze geldim. Bu sırada 3. ajurumuzu birlikte kuracağız. Kenar modelimi ördüm. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 pardon 5 ilmek örüyoruz ve sıradaki 2 ilmeği birlikte örüp kesiyoruz. Yani arkadaşlar burada ilk yapmış olduğumuz ajurdan sonra hep ajurumuza gelmeden önceki 2 ilmeği birlikte kesip örüyoruz. Yani sağa doğru açılan ajur yapıyoruz arkadaşlar. Bu kısmın ilk
yarım model olduğu için dolamamı yaptıktan sonra 2, 4, 5, 6 ve 7 ilmek örüyorum. Doladım ve 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Doladım. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek ördüm, doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 3 ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Doladım. 7 ilmek örüyorum. 7 ilmekten sonra doladım. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 3 ilmek örüyorum. 3 ilmek örüp 2 ilmeği birlikte örüp kestim. Doladım ve 7 ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Daha sonra 3 ilmek, 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Doladım. Yine 7 ilmek, aşırımın üstünü ördükten sonra doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 3 ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Doladım. Yine 7 ilmek, 7 ilmek ördüm, doladım, kesiyorum. 3 ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Doladım. 7 ilmek, doladım. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 3 ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Doladım. Yine 7 ilmek örüyorum. Yedi ilmeğimi ördüm, doladım ve son ajurumda yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kestim. Daha sonra yine 1, 2, 3, 4, 5 ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 6. Kenar modelimin 4 ilmeğinden önce dolmamı yapıp kenar modelimi de örüyorum. Arka yüzü haroşa olarak örüp tekrar ön yüzle birlikte devam edelim arkadaşlar. Tekrar ön yüzdeyim arkadaşlar. Kenar modelim 2'ye düştü. 4. ajurumuzu yaptığımız sıradayız arkadaşlar. 2 kenar modelimi ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Daha sonra 1, 2, 3 ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4 doladım. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 ve 9 ilmek ördüm. Doladım ve 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Daha sonra 1 ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Doladım. Yine 9 ilmek. Dokuzuncu ilmeğimi de ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 1 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Doladım. Yine 9 ilmek örüyorum arkadaşlar. Bu sırayı da sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettirelim. Sonda yine ajurumuzun üstünü ördükten sonra dolayıp 2 ilmeği birlikte örüp kesiyoruz. Ve yine kenar modelimizden önce 2 ilmeği birlikte örüp kesiyoruz. Dolamamızı yapıp daha sonra kenar modelimizi örüyoruz arkadaşlar. Arka yüzü de haroş olarak örüp tekrar ön yüzle birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyiz. Bakın kenar kısmımıza bu şekilde çıktığı için bakın köşe kısmında boş bir görüntü de yaratmadı bu modelde. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şimdi 4 tane ajurumuz yaptık. Son ajurumuzdayız arkadaşlar. Buradan sonra 2 sıra haroşamızı öreceğiz. Kenar modelimi arttırıyorum. Kenar modelimi ördüm, doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği de birlikte örerek kesiyorum. Doladığımız ilmekle birlikte burada 3 ilmeğimiz oluyor arkadaşlar. Tekrar doladım ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 ilmek ördüm. Doluyorum. 3 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Tekrar doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 ilmek ördüm. Tekrar dolayıp 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım ve yine 11 ilmek örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Son kısımda da yine ajurumuzun üzerine örünce dolayıp kesiyoruz. 1 ilmek örüp sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Kenar azaltmamızı yapmış oluyoruz. Daha sonra kenardaki ajurumuz için dolamamızı yapıp kenar modelimizin 2 ilmeğini örüp arka yüze kenar modelimizi arttırıyoruz ve arka yüzü haroşa olarak örüp gelelim arkadaşlar. Zaten burada ajurlarımız bitti. 2 sırada haroşamız vardı. O 2 sıra haroşayı da kesme işlemlerimize devam ettirerek o 2 sırayı da örüp gelelim arkadaşlar. İkinci modelin yani eksiltme işlemindeyken ikinci modelin kurulumunda göstereyim. Daha sonra yine lifimi bitireceğim ve finalde birlikte olacağız arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi sıramızı devam ettirelim. Kesme işlemlerimize devam ediyoruz. Daha sonra bu sırayı arka yüzü de ördükten sonra 2 sıra haroşamızı da örüp ikinci modelin kurulacağı sırada birlikte devam edelim.
Eksiltme işlemimize devam ediyoruz arkadaşlar. İlk modelimizi, yani lifimizin yarısından sonra lifimiz eksilirken ilk modelimizi kurduk ve bitirdik. Daha sonra 2 diş haroşamı ördüm ve tekrar ön yüzdeyim. Kenar modelimi ördüm. Bakın eksiltme işlemini yaparken bu modelimizin bitiminde bakın tam köşe kısımda çok güzel bir yine bütünlük sağladı modelimize. Buradaki ajurlarımız, yani şu yarım modeli kurmamız şurada bir bütünlük sağlamış oldu. Hem de lifimizin kalan kısmında bu şekilde yine bütün köşesi aynı çıkacak arkadaşlar. Lifimizin çok güzel bir şekilde ilerledi modelimiz. Şimdi iki kenar modelimi ördüm. Yani kesme işlemindeydim burada. Doladım. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. İkinci modelin ilk sırasını yapıyoruz arkadaşlar. Kenar modelimden sonra doladım ve 2 ilmeği birlikte örüp kestim. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Yine yarım modelimizi kurmuş olduk. Doladım. 1 2 ve 3 ilmek ördüm. Tekrar doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Tekrar doladım ve 1 2 3 ilmek ördüm. Tekrar doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Yine 7 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Doladım. 3 ilmek. Şimdi bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Kesme işleminde ilk modelini gösterdim. Şu an yaptığımız sıra ikinci modelin, yani kesme işlemi yaparken ikinci modelin ilk sırasıydı. Buradan sonra videoyu geriye alarak burada ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci ajurların yapılışına bakabilirsiniz. Aynı işlem arkadaşlar. Hiçbir farklı işlem yok. Lifimizi aynı şekilde devam ettirelim. Kesme işlemlerimize devam ederek lifimizi kapanışa doğru, şu baş kısmına doğru devam ettirelim arkadaşlar. Ben de lifimi ilerleteceğim ve yine birlikte son kısımda devam edeceğiz arkadaşlar. Lifimizi ilerletip dönelim. Evet arkadaşlar, bitiş kısmına geldim. Bakın son modelimi de yine 2 tane yarım model olarak kurdum. Yani kenar modelimden sonra doladım ve 2 ilmeği birlikte örüp kestim. 9 ilmek ördüm. Daha sonra 2 ilmeği birlikte kesip ördüm. Doladım. 3 ilmek ördüm. Daha sonra dolayıp tekrar 2 ilmeği birlikte kesip 9 ilmek örüp 2 ilmeği birlikte kesip son modelimi de bu şekilde kurdum arkadaşlar. Siz de aynı şekilde devam edeceksiniz. Bakın burada bu şekilde, burada da bu şekilde, yani hiçbir fark yok. Yani üst kısmında bu şekilde, şu şekilde. Yine dediğim gibi üst kısımda 2 tane yarım model olarak kurduk modelimizi. Şimdi kenar modelimin 4 ilmeği var. Bu sırada bu kenar modelimi bitireceğim. 4'er kenar modelimin ilmekleri hariç arkadaşlar ortada 2 4 6 8 ve 9 ilmeğim var. Burada kenar modelimi eksiltiyorum. Bir kesme yaptım. 2 kesme yaptım. 3 ve 4.
4 tane ilmek kenar modelimin ilmeğiydi. Bir de burada yapacağım kesmeyi, yani şurada yapacağım kesmeyi de yapıyorum. Toplamda 5 ilmek kesmiş oldum. Daha sonra örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Dolama yapmadan bu kenar modelimi örüyorum. Ve arka yüze geçip buradaki kenar modelimi de kesiyorum. Bir, iki, üç, dört ve yine 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 5. Burada bir ilmeğim fazla kaldı arkadaşlar, onu da şuradan keseceğim ya da ortada kesebilirim. Şöyle 1 2, şu 2 ilmeği birlikte örüp keseceğim. Evet, 5 ilmeğe düşürdüm. Bu lifimde bir ilmek fazla kaldı, onu da kestim arkadaşlar. Sizlerde de böyle bir sıkıntı olursa, şimdi bu 5 ilmeğimi yine alt kısımda yapmış olduğum gibi toplamda 5 diş haroşa oluncaya kadar öreceğim ve lifimi bitireceğim arkadaşlar. Lifimiz bu kadardı. Evet arkadaşlar, lifimiz bu şekilde. Oldukça basit ve güzel bir model oldu. Bu şekilde bakın, kare kutucuklar halinde dururken bu şekilde de baklava deseni
halinde çok güzel, basit bir modeldi. Umarım beğenip benimle birlikte örmüşsünüzdür arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun.